Cinsellik, insan ve doğal yaşamın fizyolojik parçalarından birisidir. Doğru, bilinçli yapılan ve karşılıklı eşlerin birbirini mutlu ettiği bir cinsellik ise kişiler için paha biçilemez. Bu yüzden cinsel ilişkide eşinizi, partnerinizi tanımanız oldukça önemlidir. Onun ne istediğini bilmek, nelerden hoşlandığını bilmek önemlidir. Bu yüzden cinsel ilişkide partnerinizin yani eşinizin hangi bölgelerden zevk aldığını biliyorsanız cinsellik daha keyifli hale gelecek ve o ilişki daha da kuvvetlenecektir. İşte size kadınların bedenlerinde zevk aldığı erotik 10 bölge. Cinsellikle ilgili konuşmak birçok kadının çekindiği bir konudur. Eşine kendisinin nereden zevk aldığını söylemek eşini rahatsız edecek diye düşünür. Bu nedenle zevk almasa bile cinsellik esnasında sessiz kalabilir, rol yapabilir. Oysa ki bir kadın bunları eşiyle konuştuğunda çiftler için mutlu bir cinselliğin anahtarı olacaktır. Utangaçlık, suçluluk, yanlış değerlendirilme ya da yanlış anlaşılma korkusu kadının kendini ifade etmesini zorlaştırmaktadır. Eğer cinsellikte çiftler olarak açık iletişimde olunmazsa zevk alma oranı da çiftler arasında düşecektir. Bunları mutlaka bir kadın eşiyle konuşması gereklidir. Gerek cinsellik esnasında sessiz bir ifadeyle, sessiz beden dili kullanılarak ya da cinsellik öncesi, cinselliğe başlamadan kadının sözel olarak bunları eşine anlatması gerçekten önemli bir konudur. Kadınların zevk aldığı 10 beden bölgesine bakacak olursak, ilk olarak temel cinsel haz organı klitoris. Klitoris vajinanın ön duvarında bulunur. Kadında en yoğun cinsel uyarı alanıdır. Dokunulması, elle uyarılması yoğun haz verir ve orgazm sağlayan organdır. İkinci bölge vajina. Cinsel birleşme esnasında, penis penetrasyonu sırasında, gidiş geliş esnasında uyarılan ön duvar organıdır. Vajina ön duvarı orgazmı sağlayabilir. Klitoral aktive vajinal orgazma kadına taşınabilir. Diğer bir bölge perine. Perine, vajinanın hemen bitiş kısmıyla anüs arasındaki bir bölgedir. Bu bölgenin dokunulması cinsel uyarı oluşturabilir. Gelelim diğer noktaya. G noktası. Hani bu tarihte var mı yok mu G-spot tartışmalarına neden olan bir bölge. Aslında G noktası var mı yok mu bilinmez ama vajinanın ön duvarında gerçekten cinsel ilişki sırasında hazın en yoğun hissedildiği alan olarak bilinir. Orgazmik platformdur. Vajinanın girişinde yaklaşık 2-4 santim kadar içeridedir. Ve bu bölgenin penis penetrasyonu sırasında uyarılması orgazmı kolaylaştırır. Kadınların bir diğer erojen bölgesi kasık bölgeleri. Bu bölgelerin okşanması diğer bölgeler gibi erotik duyguları arttırabilir. Diğer bir bölgeye geçelim. Boyun ve ense. Özellikle öpme ile uyarılması yoğun olmaktadır. Nefes, öpüşler, dokunuşlar da ense ve gerdan üzerinde erotik hazlanmaya neden olabilir. Evet, dudaklara geçelim. Dudaklar, öpüşme, cinsel uyarının belki de en önemli bileşenidir ve ilk bileşenlerinden biridir. İhmal etmemek lazım. Kulaklara geçelim. Kulak memeleri öpme ile uyarılan bir bölgedir. Sonraki bölgemiz popo. Bir cinsel bölge olarak dokunulması uyarılmaya neden olabilir. Göğüs ve göğüs uçları. Dokunulması yoğun bir cinsel uyarıya neden olur. Buradaki bölgeler dışında birçok alan cinsel uyarıyı sağlayabilmektedir. Ancak bunun mutlaka çiftlerin kendi aralarında konuşmalarıyla öğrenmesi mümkündür. Bazı kadınlar bunların dışındaki alanlardan da zevk alabilirler. Kimisi ise bu bölgelerden de rahatsızlık duyabilir. Bu nedenle de cinsellikle konuşmak çok önemlidir. Keyifli, sağlıklı, güzel bir cinsel yaşam dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.